Merhabalar, hoş geldiniz. Çok geniş, çeşitli konular var. Sizleri aydınlatmak istediğim çok ayrıntılı bilgiler var. Her biri alanında, dünya çapında ve çok donanımlı arkadaşlarım sağ olsun söz verdiler sizlere iletmek için canlı yayın yapmak sözü verdiler. Onlardan bir tanesi bugün migren konusunu, nasıl migrenle nefesimiz bağlantılı, yolaklarını, bunları Emel Hanım bize aktaracak. Ben canlı yayın kaydını kaydedip YouTube kanalına aktarmaları için yardım isteyeceğim arkadaşlardan. Şimdi izninizle Emel Hanım'ı şey yapacağım, çağıracağım. Heh, bir saniye. Zamandır canlı yayın yapmayınca ben de biraz hamlamışım canlı yayın ve istek göndermekte. İyi akşamlar. Emel Hanımcığım merhabalar. İyi akşamlar. Yorumları kapatayım. Hemen oradan anlatılanlara böyle sorulara dalıp parça parça konuyu dağıtıyorum. O yüzden şöyle birazcık ortalarsanız yüzünüzü Ben tam ilk defa böyle. canlı yayına katılıyorum da Çok bir türlü ayar. Yani çok eski bir kere katılmıştım ama süper. Şu an böyle gayet güzel. tamam. Yorum yapmayı kapatıp sonra ben not aldım sorulardan. Zaten sağ olun büyük bir kısmına oradan da cevap vermeye çalışmışsınız. Aydınlatmaya ve aldığımız notları aktarmaya çalışacağız. Sonrasında da kaydı yayınlayacağım. Işığı biraz daha getireyim bakalım buraya. Evet, çok iyi olur. Sizin gibi profesyonel şey yok. Işık birazcık az geldi. Dur bakalım bir. Ben Işıkları malum daha iyi. karantina döneminde insanların hani bir an evvel şifalanması için gittim bir telefon bayisine, hatta benim kız kardeşim de böyle telefon aparatları satan bayisiler, onların oraya gitmeye vaktim yok, karantina, her yer kapalı, hastaneye yakın bir telefon aparatı satan yerden böyle bir ışıklı ring ışık aldım telefon tutucuyla birlikte. Öyle o vakit bu vakit aktarmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla, sizin gibi değerli böyle hocalarımla Sağ olun. bütün Ben de mekanizmaları. Covid zamanı şey yapıyordum. Gönüllü telefonla homeopati yardımı yapıyordum. Ben o zaman İngiltere'de yaşıyordum. Burada kaldım. O yüzden de bu Instagram işlerinden uzak kaldım. Sürekli onlarla telefonla konuşup sürekli takip ediyordum hızlı bir şekilde. Ben geç kaldım bu işlerde o yüzden. Demek ki vakti bu zamanmış hocam. Tamam. Sizin yani zaten sizi ben şey yapıyorum. Triplo ve nefes önemli konuydu. Zaten geçen yıl fibromiyalji benim paylaşımlarımda. Ben daha çok YouTube'a videolar yapıyorum. Birazcık orayı arşiv gibi de kullanıyorum. Oradaki videolar geleceğe de kalsın, gelecek Aynen. arkadaşlarımıza, hastalarımıza diye. Hı hı. Oraya yapıyorum. O direkt bilgisayardan girip yapıyorsun. Bu telefon işi niye anlayamadım. Sizin böyle arada mesaj gibi bir şeyler de geliyor. Kusura bakmayın gelirse ekranıma. Evet. Olsun. Önce isterseniz kendinizi tanıtın. Hani tanımayan benim kadar sizin branşınızı, ben hep hani burnumuzu branşlarımızın konularına sokalım diye, migren sizin konunuz olduğu için isterseniz bir tanıtın branşınız, mesleki olarak nasıl bugünlere geldiğinizi. Şimdi Rüya Hocam, ben 34 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yani 90 mezunuyum. E, nöroloji benim uzmanlık alanım. Nöroloji olarak da Dondu. ben Benim şeyi aldım ama yine geldim. Onu engelleyemedim herhalde. Rahatsız etmeyi beceremedim herhalde. olsun. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Ben nöroloji uzmanı oldum.
çalışmaya başladım. O zamanlar Alman hastanesi vardı. Orada çalışıyorum. Kendi başarılarıma bile çarem yok. Zaten önce bir çalışmaya başladım. Sonra başımdaki prof gitti. Bölüm sorumlusu oldum. Tamam, şimdi ne yapacağım dedim. Hatta yurt dışına gidip böyle bir yaşlılık psikiyatrisi bir ekstra bir şey yapayım. Çünkü nörolojide dediğim gibi yani başarılıyım. Hani iyi bir ihtisas yaptım ama kendi baş bazen hasta karşıma geliyor. Kendi baş ağrım ondan daha beter o anda ağrıyor oluyor. Hastaya genelde çok ilaç da sevmem çünkü çok migrende çözüm olmadığını kendim de deneyimliyorum. Yani önemli olan o günü o an atağı kurtarmak, okey, onları anlatıyordum. Hani atağın başında ne kadar erken alırsanız iyidir. Sonrasında birçok işte hani o zamanlar daha depresyon ilaçları daha yeniydi. Onlar kullanılmaya başlamıştı. Sonra Sara'da epilepside kullanılan ilaçlar, başka ilaçlar da çıktı. Ben 20 yıldır ilaç kullanmıyorum migrende. Ama onlar da fayda etmiyor, fark ettiğim için vermiyordum. O arayış içinde tamamlayıcı tıbba başladım. İlaç dışı tıbba başladım. Ve işte nöral terapi, akupunktur başladım. O 2004, 2005, 2006 yılları nöral terapi televizyona çıkıp anlatıyorum. Çünkü televizyondan birileri bir gazeteci geliyor. Migrenini geçiriyorum. Artık rahat ediyor. Beni konuk çağırıyorlar. Hatta yıllar öncesinde ilk kadın programına konuk ben çağrılmıştım. Senay ablayla Müge Anlı Dobra Dobra'yı yapıyor. 2006 yılı ilk böyle bir şey yapıyorlar. Daha sosyal. Şimdi Müge Anlı çok farklı şeyler yapıyor. Şenay ablayla da gazeteci arkadaşı yan yana Posta Gazetesi'nde. Ben o zamanlar Yazgül Hanım tedavi etmiştim. O ona söylüyor. O beni konuk çağırıyor. O çağrılan programda program kilitleniyor. İlk böyle bir sabah böyle magazin programına ilk bir doktor çağrılıyor. O da diyor ki ya bu güzel şeyler yapıyor. Bir konuk çağırsanız hani doktor çağrılmıyor ki diyor Şenay abla. Öyle bir şeyle sonra birçok magazin programlarına doktor çağrılma modelinden başlattım. Neyse hikaye anlatıyorum birazcık. Diğer türlü bilgileri zaten buluyor hastalarımız. Sonrasında ben migrenin bir beyin hastalığı değil, bir vücudun bizim iki tane sinir sistemimiz var. Beyin işte beyin santral sinir sistemi dediğimiz hep nörolojide biz adı üstünde nöroloji nöron sinir demek sinir hücresinin adı loji de bilim sinir bilimi aslında bizim yaptığımız uzmanlık yani sonuçta öyle olunca biz ama beyin omurilik o kablo gibi sinirlerle uğraştık hep. Bir de otonom sinir sistemi dediğimiz bir şey var. Kendi kendine otonomik çalışan, kalbimizi çalıştıran, bize düşünmeden nefes aldıran, bütün vücudumuzdaki olayları yöneten, bağırsaklarımızı çalıştıran bir sürü şeyi yapan işte damarlarımız işte soğukta damarlarımız büzüldü, sıcakta terledik. Bunların hepsini yapan sistem. Sonra bir fark ettim ki ben ilaç yazmaktan vazgeçince migren dediğimiz şey otonom dediğimiz bu sistemin kendi kendine çalışır bir şey yapamadığımız dediğimiz sistemin bir çalışma aksaması. O zaman onun kontrolü bedende, o zaman bu beyin hastalığı değil dedim. Bedende bunun nedenlerini bulayım dedim. Ve o zaman nöral terapi almıştım 2004 yılında. Nöral terapide otonom sinir sistemi düzenleyen bir enjeksiyon, iğnelerle yapılan bir tedavi. Televizyonlara falan çıkıp hep onu anlatırdım o zamanlarda. Tabii ki böyle başladım yola ve ben sadece migren hastalarına bakmaya başladım. Bütün işte Alman'da çalışırken izlediğim hastaları arkadaşlarıma dağıttım. Ben sadece migren bakacağım dedim. 20 yıldır migren benim ilk çocuğum gibidir, göz ağrım gibidir. Migrenin üstüne fibromiyalji eklendi. Son yıllarda fibromiyalji anlatıyorum. Çünkü fibromiyalji hastaları migren bir yerde duruyor bir yere kadar. Çok kronikleşince, çok her gün ağrıyınca zor ama fibromiyalji hayatı daha çok felç ediyor. İkisi de çoğunluk kadınların hastalığıdır ve migrenlilerin çoğunda fibromiyaljik yapıda vardır. Veya fibromiyaljilerin çoğunda migren. Ben sistemi bütün düzenlediğim için ve işte şimdi çok moda oldu da aslında hani bozucu alan diye bizim ben söyleyeyim daha 2007-2008 kongrelerinde falan anlatıyordum ben bu bozucu alanları falan Türkiye için çok yeniydi. Bozucu alan dediğimiz aslında kök neden diyorlar ya şimdi herkesin aklında bir kök nedeni oldu. Asıl kök nedenler çünkü
Onları araştırmaya başladım. 20 yıldır 10 binden falan fazla hasta çalışmışımdır. Migrenle çalıştım. 2013 yılında Hay Kitap bana geldi. Dedi ki işte kanseri yaptık, çok sattı. Canan Karaytay'la işte obeziteyi yaptık, çok sattı. Sizde de çözüm var serisi, migrena bize kitap yazın dedi. Çok satar dedi. Migren çok satmadı. Belki de Çünkü, migrenleriyle çünkü hocam mutluydular. şey yok. Yani migrenin, ben gerçekçi ve çok dürüst bir insanımdır. Ben orada kitabı indiren okuyanlar olmuştur. Yani hastalara yönelik çok basit yazdım ama migrenin olabilecek nedenlerini yazdım. Ve yani şunu için, bunu kaynatın, bu hapı için, bu vitamini alın. Yok yani hocam. Benim şimdiye kadar bütün şeyimde ben önerdiğim tek şey vardır: trifilo. Yani benim bütün Instagram sayfalarıma bakabilirler. Sizle de ilk defa yüz yüze karşılaşıyoruz. Geçen de bu program için telefonda sesli konuştuk. Biliyorsunuz, Evet. tanımıyorum ben sizi. Aynen, Neden? aynen. Kongrelerde de denk Denk gelmedik. gelmedik. Nasip Benim inşallah alanım ileride. birazcık daha farklı. Yani ben fonksiyonel tıp ve şeyle ilgilenmediğim için ben birazcık daha dişler, sinir sistemi, daha böyle hardcore bir şeyler anlatıyorum. O Evet. aynı oturumlarda olmuyoruz o nedenle. Birazcık daha bu TM, posturoloji falan böyle Evet, birazcık evet, evet. daha anda. Diş hekimi arkadaşlar, hava yolu diş hekimlerinin konularının Ben tam onların 20 böyle. yıldır uğraşıyorum. Şimdi o güzel haberi de vereceğim. Şimdi o kitabı yazdım çünkü şey değil. Bir de şöyle bir şey var. Yani ağrı içeriği dolayısıyla şey bir konu. Zor bir konu. Evet. Yani ağrı, yani bir şey. İnsanlar mesela benim yıllardır iyileşen hastalarım bazen yorum falan yazıyorlar, şaşırıyorum. Çünkü iyileşince bir daha hatırlamak istemez. Bu normal ağrı değil. Migren, küme baş ağrısı, nevralji, bunlar çok ciddi ağrılar. Yaşayan bilir. Ben çok iyi yaşadığım için biliyorum. Yıllardır da bu işe gönül verdim, çalışıyorum. Yıllarca çözmek için uğraştım. İlk başta nöral terapiyle başladım ama bitmiyor. İşte ağrılarının, migrenlerin, kümelerin ve nevralji ağrılarının %100'ü dişle bağlantılı. Migrenlerin %85'i kadar dişe kapısı çıkıyor. Yani o hastada uzun vade, yıllarca seni unutacak kadar, yani beni unutacak kadar tedavi edebilmem için dişleriyle de ilgilenmem gerekiyor. Ondan dolayı işler Evet. karışıyor. Ve ve ben dişlerle de çok uğraştım. Onlardaki, çünkü normalde doğru bir bağlantı çok kolay çözülecek olsa herkes iyileşir. Herkes diş doktoruna gidiyor. Zaten problemlerin bir kısmı diş hekimliği işlemleri sırasında oluşan problemler. Orada çok daha ekstra çalışmalar. Bir de bazen kocaman çürük oluyor, bir şey yapmıyor. Küçücük filmde görünmeyen gizli çürük yapabiliyor. Onu bulmak bir maharet. Şimdi böyle biraz anlatınız dediniz, değişik bir anlattım. Hem fibromiyajide sadece şey değil, migrene göre, migren bir biyoelektriksel hastalık. Bir fibromiyajı daha büyük bir şey. Aslında fibromiyajı en temelinde daha bir vücudun yaygın inflamasyonudur. Fibromiyajide trifilo olmazsa olmazdır. Nefes çok önemlidir. Ama çok daha başka komponentleri de var. O yüzden de hastalarım, benim takipçilerim hep trifilo kullanıyor. Çok bir şey olarak. Çünkü çok içim rahat tavsiye ettim. Yani benim sistemde onu yaptırın veya sosyal medya hesaplarımda bunu yaptırın şeyi yoktur. Ben mekanizmasını anlatırım, mantığını anlatırım. Neden? Çünkü yanlış yerlere gitmeyin. Yani umut tacirliği her yerde var. Ahlaktaki eksime her yerde var. Yani iyi niyetle, kötü niyetle meslektaşlarımız da iyileştireceğiz diye sözler verebiliyorlar. Yani benimle bir şekilde iletişime geçen hastalar bilir. Ben 10 binden fazla hastayı iyileştirmişimdir ama hala uygunsa iyileştiririz. Benzer birçok hastayı tedavi ettim derim. Ben Tanrı Allah değilim ki kimseye böyle bir söz vereyim. Böyle umutlarla birçok tedavilere gidiyorlar. Yani o yüzden de ben hep mekanizmasını anlatıyorum. Ama hani bugün programımızda böyle migren konusu, ben yıllardır böyle bir konuşma yapmadım. Çok nereye akacak çok merak ediyorum. Burada migrenden hayatı bayağı çekenlere doğru önerileri vermeye çalışıyorum. Ben sizi de tanıdığım kadarıyla hep doğru, pratik, kullanılabilir şeyleri vermeye, Kullanabilir özet. uygulanabilir.
Ama tabii ki benim önerilerim çok uygulanabilir değil. Yani Hı hı. yani fitoterapideki bazı ürünler var işte, yani ne bileyim, bilmem notunu kaynat iç bilmem ne. Migrende olmaz arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Yani hacamat yaptırdım, onu yaptırdım. Bazı insanlarda geçici yarayabilir ama migren dediğimiz şeyin mekanizması, ben bu kadar hastayı çözdüysem bunun bilimsel alt çalışması, gelişmesini de size aktarırım şimdi. Böyle bir şey. Ben bu işe gönül verdim. Ama güzel haberi vererek başlayalım en Hı hı. baştan. Çünkü birazdan hep dertleri konuşacağız. Sorular gelir, belki siz Hı yorumlara bakın. hı. Veya Hı hı. gelen yorumlardan Not ana aldım başlık. ben birkaç Ben, takipçimizinki. Hı hı. evet. Şimdi şöyle bir şey. Bu kadar birikim ve şeyle Covid'den sonra ben yurt dışındaydım aslında ve bir karar aldım. Burada kaldık. Hı hı. Ve ülkeme de hizmet etmeye karar verdim. Ölümlü dünya bu iş. Bu bilgilerin bir yere gitti kalmasın. Bu bilgileri paylaşayım diye. Şimdi ben İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği'nde başkan yardımcısıyım ve o dernek bünyesinde gönüllü olarak bütün bu ağrılar, orofasiyel ağrılar diye geçer. Yani Hı hı. migreni, kümesi, Yüz ağrısı. mefalsi, baş ağrısı, bütün baş ağrıları ve bunların dişlerle bağlantısı ve beden bağlantısı. Bütün bu bağlantılarla ilgili eğitimler veriyorum. İlk Harika. grubumuzu tamamladık tıp hekimleriyle. Onları çalışma grubu yaptık. Dün hatta onlarla Çok toplantımız vardı. Bunu ne için yapıyorum? Şimdi ikinci şeye başlıyoruz. Bu 2 gündür çok büyük kayıt geliyor yine meslektaşlarımızdan. Onları tek tek hem eğitim, sonrasında da grup içi çalışma grubunda sürekli vakaları, şeyleri eğitiyorum. Bir de diş hekimlerine eğitim vereceğiz ondan sonra. Onların ekibindeki. Yani çok güzel. uzun vadedeki emelim ne derseniz, Türkiye'nin her yerinde, yani her yerinde olmasa bile bir yakın ilinde bu orofasyal istakuplerin, biz istakupler diyoruz derneğimize, biraz kısaltı, bu çok adı uzun Hı hı. çünkü. İstakuplerin bu orofasyal grubundan bir hekim, bir ekip, birilerine ulaşabilme olanağı sağlamak. Çünkü yani o uzun yıllar çalışacağım, yani bir hemen yetişmeyecek, Hı başladık. Yani Kasım'da, Aralık'tan beri yapıyoruz bu çalışmaları. Bana her gün birçok hasta bir derdiyle ulaşıyor. Başka şehirden, hı. şeyden Hı. veya yani burada İstanbul'da bile yani gelme sorunu var, şey var. Hani hepsi için ulaşılabilir bir şeyleri ben onlara belli söz veriyorum yetiştiğinde ve ben yine de o konsültasyon olarak o mesleki, benim o çalışma grubundakilerin vakalarına deneyimle her zaman Destek destek oluyorsunuz. olacağım ve oluyorum ve olacağım Hı da hı. zaten. Ama onlar Sayfanızda da birazcık daha kitabı yetişsin. sayfanızda indirebilirler zaten değil mi? Migrenle ilgili kitabı Migren kitabı ücretsiz. indirebilirler. Bu Hı ekip hı. yetiştiğinde şimdi diyecekler ki, anlatınca hani doktor hanım da bize kolay çözüm söylemiyor. Yani sonuçta. Yani ama doğru çözümü söylüyorum. Ama o kolay çözüm olabilsin diye, çünkü benim bir günde bakabileceğim hasta sayısı belli. Aynen. Artık zaten geldim, hani bir de ben şu anda başka bir şey çalışıyorum. Hı hı. Böyle nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer, Hı Parkinson, hı. Lyme, motor nöron, kas Hı hastalıklarına hı. online homeopatiyle onlara tedavi çalışıyorum. Gönüllü olarak neredeyse. Hı O hı. yüzden de ben zaten bu hastaları çok almıyorum ama gençleri yetiştiriyorum. Ve bu tedavilere daha ulaşılabilir olacak. Ve Buradan bilgileri de o isimle paylaşıyorum. müjdesini de verelim. Ben çalışıyorum. Yani onu söyleyeyim. Çünkü kitabımda 2013 yılında yazdım, 2014 yılında basıldı. Şu anda çok bulunmuyor çünkü 5 yıl sonrasında anlaşmam bitince ben onu biraz daha genişletmek dileğiyle, orada da yurt dışına falan gittim diye kaldı. Hı hı. Ama ben siteme koydum, yayın hakları bana geçtiği için, artık Hı yayın eviyle hı. anlaşmam bittiği için ücretsiz indirebilirler. Yani ve Tamam. içindeki bilgilerin hepsi doğrudur. Tamam. Hocam migren neden oluyor? Bize yani biz biliyoruz, evet, hatta benim çok güzel görsellerim var ama onların hani anlaşılması dinleyenlerce zor. Ama siz anlayacakları şekilde bir mekanizmasını söyler misiniz hocam? Ben şimdi bir teknik terim Hı kullanacağım hı. gibi olacak, açıklayacağım. Biyoelektriksel bir hastalıktır. Bu ne demek? Vücudumuzun, bakın beynimizin
değil, vücudumuzun. Boğazımız olur, dişimiz olur, sezaryen kürtaj olur, spiral taktırırız, rahmimiz olur, ameliyat oluruz, safra kesesi ameliyat yerimiz olur, bir kaza geçiririz, oradaki yara izimiz olur. Vücudumuz dışarıdan bir şeye maruz kaldığında mikrop olur, darbe olur, oradaki hücrelerin zarlarında bir elektriksel aktivite var ve hücreler bu şekilde haberleşiyorlar. Bir yere hasar olduğunda hücrenin o elektriksel şeyi düşüyor, orası sinyal üretiyor. Ne yapıyor? Yani buram kesildi, bütün vücuda haber gidiyor. Aman burada kesik var, karaciğerin pıhtılaşma faktörü yapıyor, oradaki doku tamire başlıyor falan filan. Aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz, hani o kablo gibi sinirlerle Evet. ben görüyorum, beynim onu anlıyor ya, o görme siniri veya buradaki kesilince acı, buradan sinir, kablo gibi sinirle beyindeki acı. Oraya gidinceye kadar aslında bu kesilen yerdeki hücrelerin elektrik sinyali düzeliyor. Karaciğer çok daha pıhtılaşma faktörü yapımını falan arttırıyor. Vücut öyle kendini koruyor. Bu gerekli bir şey. Ama şöyle bir durum var ki eğer bu bir alarm, yani yangın alarmı gibi düşünelim. Yangın başladı, alarm çaldı. Bütün vücut haberdar. Bütün şehrin itfaiyesi koşturuyor. Yangın söndü, hala alarm devam ediyor. Bu ne demek? Bizim 3 gün kuralımız vardır ya tıpta. 3 günden sonra orasının sinyali, akut dönem dediğimiz dönem biter. O sinyal susmalı. Daha yara iyileşmese bile. Çünkü artık alarma gerek yok. Vücut ona göre organize oldu. Bütün itfaiye ekipleri geldi. Herkes çalışıyor. Bangır bangır sese gerek yok. Ama bazen o gerek düzelmez. 3 günden sonra kalan oradaki bozukluk ömür boyu kalır. Şimdi öyle bir yerleri taşımayan insan neredeyse yoktur. Yani dişinde bir sorun olacak, çocukken boğazı iltihaplanacak, bademcikleri buralarda kalacak. İşte yani çoğu zaman kadınlarda, yani 30-40 yaş arası 3 kadından birinde migren var. Yani ve rahmine bir sezaryen oluyor, bir spiral taktırıyor, ama sakın yeri gelmişken spiral taktırmayın arkadaşlar. Yani kadın izleyicilerimiz çoğunluktadır tahmin ediyorum migrende şey yaparken. Eşiniz prezervatifle korunsun. Hormon hapı kullanmayın, spiral taktırmayın lütfen. Çünkü spiral dediğin şey rahmin içine koyulan bir yabancı madde. Hele bu hormonlular var, daha da kötü. Orada iltihap yaratıyor, yumurtanın rahme yapışmasını engelliyor. Yani spiral yani kendi kendimize hamile kalmamak için, yani ben gençliğimde taktırdım. Bir ay başımın ağrısından o çıkardık onu da, ben o bağlantıyı bilmiyordum. O zaman asistandım. Ben bile taktırdım ama o zamanlar bu bilinçte değildim. Standart bir doktordum. Takayım diyor arkadaşım, takayım diyorum. Yani sonuçta eski bir de yani bizim nesilde böyle prezervatif falan o kadar yaygın değildi. Şimdi gençler daha çok kullanıyor. Neyse, konuyu dağıtmayayım ben. O yabancı oralardaki hasarlar oluşuyor. Hepimizde var ama niye herkeste migren yok? Oralarda elektrik kaçağı diyelim bir anlamda. Evet. Şimdi bu elektrik kaçağı herkeste var. Migren olabilmesi için 2 şeye daha ihtiyaç var. Bunlar hepsi benim Gökmen yaklaşımı dediğim benim teorilerim, ama binlerce hastada doğrulanmıştır, bunlar sonuç almıştır. Onlardan çıkardığım sonuç zaten. Şimdi birincisi, doğuştan migrenle ilgili benim geçen kongrede migren atölyem vardı. Bütün bilimsel çalışmalara da baktım. Gen olarak birçok gende etkisi bulunan, böyle bir geni yok migrenin. Ama genetik yönü var. Çünkü migrenli annelerin %80 çocuğu migrenli olur. Benim annem babam migrenliydi. Benim hiç şaşmadı. Benim oğlum da migren altyapılı. Yani kontrol ettik tabii ki nedenlerini çözerekten. Ama böyledir. Çünkü hassas, hipersensitif kişilik yapısı. Bu bir aslında şey gibi, bir makine gibi düşünün. Herkes doğarken farklı makineyle doğuyor. Bazılarının makinesi veya bilgisayar veya telefonu çok hassas. Yani öbür gün 3 tane şey indirirken onun bilgisayarı, bunlarınki 10 tane şey indiriyor. 5 şiddetinde çalışırken bunlarınki 10 şiddetinde çalışıyor. Çok uyaranlara açık ve bu ne demek aslında? Bizim her hücremiz bir verici ve alıcı olarak çalışıyor. Sadece beyin hücrelerimiz değil, vücudumuzdaki her hücremiz ve hücreler arası, bütün hücreler birbirleriyle alışverişte. Migrenlilerin hücreler arası ilişkisi hızlı ve karmaşık. O yüzden kafaları da karmaşık, algıları
da kokuya daha hassastır, sesi daha çok algılarlar, uyaranlara daha açıktır. Aslında kafaları Şimdi birazcık da farklı. mükemmeliyetçilik de belki Ben pek mükemmeliyetçiliği çoğunun kabul etmiyorum. Neden diyeceksiniz? Ben de migrenliyim diye mükemmeliyim. Aslında mükemmeliyetçilik dediğimiz standarda göre tabii mükemmeliyetçilik. dondu. Şeyi Heh, beceremedim. Ha. Şimdi standarda göre mükemmeliyetçilik aslında normalden daha fazla uyaranla yaptığımız işte bizim çıtamız yüksek. O yüzden de diğer insanlara göre mükemmel zannediyoruz. Ama o benim çıtam zaten. Benim yapabilirliğim o. O yüzden de ayrıntıcı, hassas. Mesela benim çocukken bana huysuz derlerdi. Çocukken. Eve çok kalabalık geldiğinde rahatsız olurdum. Aynı şey oğlumda da var. Niye? Çok uyaran, herkes birazdan konuşunca ben hepsini algılıyorum. Yani standart böyle uyaranları çok algılıyorum. Onu bilmiyordum ki çocukken. Migrenliler öyledir yani. O yüzden de şimdi tırnak içinde söyleyelim, dünyada fark yaratanların altyapısında migren vardır. Lider, sanatçı, biraz düşün. gama beyin dalgası mı böyle fazla ve Hayır, hızlı hayır. olacak? Sadece gama beyin dalgası diye düşünemeyiz. Yani Hı hı, beynin işlevleri çok karmaşık ya. Bu bedendeki işlevler de öyle. Hücreler arası iletişim çok evet, hızlı ve karmaşık. evet, Yani daha kompleks. Beyin de o şekilde kompleks. Yani evet. sonuçta. O yüzden de sıkıntı şey oluyor. Beyindeki aslında şöyle bir şey. Migrenle epilepsi kardeştir. Beyindeki elektrik kaçan epilepsi yapar, SARA yapar. Bedendeki migren yapar. Evet. Yani sonuçta migren bedendeki, yani herhangi bozulan bir yer normalde çok hassassak, normal standart kişide sorun yaratmıyor. Hassassak migren yapmaya potansiyel bir yer olarak duruyor. 365 gün duruyor orada o. Peki Hocam, migren oluyoruz. lafınızı keseceğim. Şimdi benim evde daha önce gün ısıda bir termostat vardı. Kabloyu çektirtmedim. Başka bir sistem kurdurdum ama o kablo orada duruyor. Hiçbir şey yapmıyor ama aşırı yağmurlarda, hele ben şehir dışındaysam sigortaları attırıyorum. Elektrik kaçağı bir şekilde şase yapıyor ve böyle komşum sağ olsun işte burada bir lambayı açık bırakıyorum, kontrol ediyor. Diyorum oranın şalterlerini kapat, o hatta giden aynı onun gibi böyle bir kaçak hat var. Ara Çok ara güzel şalterleri diyor attırıyor. bu. Neden? Çünkü ne zaman o ara ara sizin yağmurlu hava dediğiniz şey benim migren hastam için lodos olur. Gibi. Veya bir şeye çok üzüldü. Veya çok stresli. Veya uykusuz kaldı. Veya aç kaldı. Veya çok üzüldü dedik, bayağı çok sevindi. Çok mutlu. Kızının Denge düğünü var. durumunun şaşması. Sistem zorlanınca Alarm işte verme gereği duyması. evet, sistem zorlanınca sorun yer ben buradayım diyor. Sizin kablo orada Evet, ya. Zorlanınca statik elektrik yükü artınca ben buradayım deyip ortalığı sigortaya attırıyor. aynen. Ve bu kadar güzel bir örnek Yani olabilir. Evet. elektrikçi Hastalara çağırdım sigorta hocam. satıyor. Elektrikçi çağırdım. Abla dedi görünen bir şey yok. Ama o yağmurun suyu toprağın altında o kabloya değip de bağlantıyı, o akımı gerçekleştirince atıyor. Yine hocam Yani çözemedik. çok güzel bir örnek. Migren hastası gider, beyin filmi çekilir, hiçbir şey yok görünen. Yani kendi kendine Normal uyduruyorsun ilgi nörolar çekmek için. normal nöroloğa gittiğinde budur yani. Hiçbir şey yok der. Sizin elektrikçi bizim normal nöroloğumuz oldu. Ben anormal nörolog oldum hocam. Çünkü ben 20 yıldır anormal nöroloğum. Daha öncesinde ne yapayım diyordum, benim de migrenim var diyordum. Bununla yaşamayı öğrenin diyordum. Ama şimdi ben migrenin her tipi için nedenleri, elektrik kaçağı nerededir? Binlerce hasta sadece, yani ben düşünsenize 20 yıldır gece gündüz hep bunlara çalışıyorum. Tabii. Yani gündüz hasta baksam gece bir sürü onlara cevap yazıyorum. İşte mailden geliyor, sosyal medyadan geliyor. Eskiden siteme yazıyordu. Şimdi orayı kapattım. Sitemden cevaplıyordum. Şimdi çünkü WhatsApp'tan buluyorlar. Nerelerden bir sürü cevap yetişemiyorum onlara cevap vermeye. Yani Öneride bulunuyorum. Cevap veririm, ben hep yetişirim. Hep yardımcı olmaya çalışırım. Binlerce deneyim. Şu evet. bir gerçek ki bu elektrik kaçağı olan yerleri bulup düzeltirsek
bizim hassas yapımızda olsa artık üzülsek de, sevinsek de, aç kalsak da, uykusuz kalsak da, kahve içsek de, içmesek de. Kimisi kahve içince migren olur, kimisi içmeyince olur. Limonlu su Yani kimisinde. su güzel tabii ki sağlık açısından. Hani kahve örnek olarak Tabii. bazen işte kahve yiyin, işte şey yapmayın, çikolata yemeyin. Yapılmış çalışma çikolata daha olumlu aslında etkisi. Hı hı. Aslında migrenin başlangıcında bağırsaklarda bir sıkıntı oluyor. O yüzden de o bir çikolataya bağlanıyor. Migreni başlatıyor. Aslında o an migren başlamış oluyor. Aslında migren dediğimiz şey baş ağrısı değil sadece. O sigorta atıyor ya. Evet. Bu otonom Şalter. sinir sistemi. Şalter attı, bedeni yöneten otonom sinir sistemi biz disfonksiyon diyoruz da tıpta bir alt üst oldu. Peki ne yaptı? İşleri aksadı. Otonom sinir sisteminin en önemli işi ne hocam? Damar kontrol etmek, bağırsak kontrol etmek, kalp hızı, tansiyon yani kalp basıncı. Neden? Çünkü otonom sinir sistemin adı, eski adı nörovejetatifti. Bizi hayatta tutmaya yönelik sistem. O yüzden de en önemli şey bağırsaklardan yiyecekleri alacak, yakıtı alacak, kan damarlarıyla dağıtacak. O yüzden de damarlar, bağırsaklar, o damarlardaki basınç onun en önemli işi. Migrende ne oluyor? Damarlar büzülüyor. O başlangıç evresi, bağırsaklar yavaşlıyor. O yüzden de midenizde bir garip his oluyor. Eğer o arada çikolata yediyseniz çikolata migreni başlattı deniliyor. Hayır, başlatmıyor. Sonrasında damarlar anormal genişliyor. O zaman işte zonk 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 dayanılmaz ağrı. Nedeni o. İşte şaka atıyor, gözü şişiyor, işte sağdan soldan soldan şey oluyor ve o sigorta attı bir kere, bütün her şey bir alt üst oldu mu, o kendine gelinceye kadar yaklaşık migren bir gündür, 3 güne kadar sürer. 72 saat akut kuralımız, vücut kendini yeniden resetler, yoluna devam eder. Her gün ağrısı olanlar var, onlar kronik migrendir. Artık o bir atak, öbür atak hepsi birbirinin Hı içine hı. girmiştir. İşte dediğimiz olay bu hocam. Hı hı. Hatta mesela ben epigenetik koçlukta bu CBS ve SWOX enzim aktivitelerinde genetik yani bir tek nükleotit polimorfizmi olduğunda ya da molibden eksikliğinde o enzim çalışmayınca sülfit iyonları bağırsakta birikiyor ve hipoksi durumunda metabolitler bütün sistemde alarm çaldırıp bütün sistemin otonom olarak işte migren, fibromiyalji, oksitlenmemiş serbest radikal üretmesine neden oluşu. Yani böyle Hocam şöyle bir değişik şey, bir mekanizma. söylediğinizin halkça özeti şudur. Hı hı. Hemen çok güzel bir misal yanına. Kapalı bir odada bir toplantıda kalın. Tamam mı? Böyle birazcık havalandırması iyi olmayan bir yerde kalın. Tamam mı? Migreniniz tutar. Ne oldu? Oksijen düşük çünkü. Oksijenizasyon düştü. Şeyde kalın. Yani sonuçta susuz kalın. Böyle Dolaşımı sıkıntılı, bozar. dolaşımı Hı etkileyecek hı. şeylerde migreniniz tutar. Neden? Oradaki herkes o aynı odaya maruz kaldı. Sizin niye migreniniz tuttu? O havasız oda migren nedeni değil. Sizin yumuşak karnınız orası. Elektrik Sizin hassas noktanız. kabloda aksama var Sizin o çünkü. yağmur yağdığındaki kablo hikayesine döndük. Aynen. Asıl neden o değil. Tabii ki migrenden korunmak için işte onu yapmayın, bunu yapmayın deniliyor ama yani hayat öyle bir şey ki menopozdan kaçabilirsin. Ya da mesela hormonlarla, adet Hı dönemiyle. hı. Adet dönemi işte önce yumurta gelişiyor. 14. günde çatlıyor. Sonra rahim yapılıyor ve hormonlar böyle değişiyor. Belli bir noktada hormonlar ani olarak düşüp şak diye bizi kanatıyor. Ve o rahimde artık ben menopoza girdim de Hı hı. 57 yaşında. Şey yapıyor. Rahimdeki o kalınlaşmış yumurtaya hazırlanmış yatağa Atıyor. atıyor. Şimdi orada hormonlarda ani bir değişim var ki rahmin içine yaptığı o şeyi vücut atabilsin. Peki neden migrenin nedeni hormonlar mı? Hayır. Sistemin o ani değişimine zorlanması. Çünkü ciddi bir iş bu. Bir ay uğraş sonra onların hepsini at. Yeniden hadi. Gebeliğe hazırlıyor. Gebelik olmayınca tabii ki düşünce Hormonlar birden değişiyor. İşte o değişim migreni tetikliyor. Ama neden hormon değil? evet. Aslında fleksibilite yani esneklik ve adaptasyon yeteneğinin
her duruma adaptasyonu geliştirmek herhalde aslında bütün hastalıklarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarını yönetmekte ve migrende de hani Değil mi? Genel oluşacak olarak patogenezde. sağlıklı beslenmek, sağlıklı olmak, yani birçok şeyin yaşamımız için ve sistemimiz için katkısı var. Yani iyi yaşamanın her zaman katkısı var. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün de dediği gibi sağlıklı olmak dediğimiz şey denge. Denge. Yani zihinsel, fiziksel ve duygusal Evet. olarak denge. Peki bu mümkün mü? Yani olabilir. Gerçek hayatta bağdaşmıyor yani. Hele ki şu çağda Yani bir günde sadece dünya yani değişiyor. Wi-Fi ortamında şu telefonun karşısında oturuyoruz hocam, yani Aynen. sonuçta. Bu bile bir ciddi Tabii elektromanyetik durum. trafiğe çıkıyoruz Bir sürü her gün. gazlar, bir sürü kurşun, ağır metallere Soluduğumuz. maruz kalıyoruz. Şimdi önemli olan, benim hep hastalarım önemli, sürdürülebilir şeyler. Şimdi yazmış bir hastamız. Biz oradan oraya atlayarak sorulara da cevap vererek Tamam. gidiyoruz. Lafını Hı yeterince. hı. Tabii Gluten tabii. hassasiyetim var. Bu diyetler. Tamam, gluten hassasiyetin de olabilir. Mümkün olduğu kadar. Ama senin sistemini daha iyi seviyeye taşımazsak gluteni yasaklayarak başa çıkamayız. Yani gluten free diyet nereye kadar? Yani sonuçta ciddi bir glutenle ilgili bir sorunun yoksa herkesin gluten intoleransı var Tabii. neredeyse. Yani sonuçta Yönetmesi. geneti. Ben bu anlamdaki rigid, ciddi kısıtlamalara çok karşıyım. Hastada, ben homeopatım aynı zamanda, hastada bir şeyi sürdürebilme anksiyetesi, çaresizliği. Onu mu yiyeceğim, bunu mu yiyeceğim, onu mu yemeyeceğim, bunu mu yemeyeceğim, ay onu kaçırdım. Öyle bir korku şeyi salınmış durumda ki. Hele bu fibromiyajide hadi bir tık faydası olsa da, ki o da başlangıçta. Bana böyle dağılmış hastalar geliyor. Yok öyle bir şey. Migrende diyet önermiyorum ama size özel, onu yediğinizde gerçekten tak diye migreninizi başlatan bir şey varsa, işte bizim orafasiyel grubumuz, bizim derneğin grubundan onlar yetişip onlardan önümüzdeki yıllarda bir ekipten birisinden tedavi almadan onu zorlamayın. Ama mesela benim o kadar çok hastam oldu ki, migren çok şarap tetikler mesela, bir yudum şarap içemeyen ve sonrasında lıkır lıkır şaraplarını içtiler. Hı hı. Yani Olay onu toleransını sistemi yönetebilmek ve düzenlemek, uzmanında. sistemi daha iyi bir homeostaza, dengeye taşımak. Migrende, hani genel sağlıkta bu önemli, migrende kaynağı bulmak. Ha, Evet. şimdi kaynakları tek tek geçeceğiz. Şimdi sizin konunuz nefes olduğu için Hı bu hı. neresinde, niye ben sizin konuşmanızı, yani çağrınızı kabul ettim? Sizin yaptığınız iş benim yaptığım işin bir yerine dokunmasa ben gelmem. Ben sevmiyorum. Yani Sağ şu olun. sosyal medyayı da sevmiyorum. Vaktim de yok zaten. Ben daha çok şey böyle. Yani siz çok iyi başarıyorsunuz. Ben Çok birazcık sağ olun. daha sosyal bir insanım yapı olarak. Yok estağfurullah. Hastamla ilgilenirim ama yani şey. Şimdi neden geldim peki? Veya geçen yıl sizi niye Trifulova önerdi? Çünkü şöyle bir şey. Ben 20 yıldır olunca almadık eğitim bırakmadım tabii ki. 20 Evet. de bu alanda. Şimdi geleneksel Çin tıbbı dediğimiz şey çok geçmişe dayanır, çok kadim bir bilgidir ve artık o meridyen denilen şeylerin, primordial kanallar, özel elektromanyetik mikroskoplarla onların hepsi gösterildi. O meridyenlerin içinde akan çi de gösterildi artık. Yani o noktadayız. Hani kimse artık, benim ilk başladığım 20 yıl önce insanlar bu ne, bunlar işte yalan, şarlatanlık falan diyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok artık. Dünya başka bir noktada. Yani sonuçta İngiltere'de Royal Hospital'ın şey merkezinde, fibromiyalji merkezinde bir akupunktur yapılıyor. İşte bir de birkaç şey falan, ama trifilov yok orada da, onu söyleyeyim. Onlara da öğretelim hocam. Efendim. Şimdi olay şu, Tripurova neden söylüyorum? Şimdi aslında canımız dediğimiz, Türkçe can dediğimiz, işte Çin tıbbında çi denilen, işte homeopatide dynamis, yaşam enerjisi dediğimiz, işte prana denilen, spirit denilen, hani öldüğümüzde bu beden duruyor ama öyle oluyoruz. İşte bu bedenin canı var ya, bizi ölüyle canlının farkı. O can dediğimiz şey, çiğyi, Çinlilerin işte o meridyenlerde 3 komponentten oluşuyor hocam. İşte siz epigenetik çalışıyorsunuz. Epigenetik böbrek çiğ, yuan çiğ denir. Tamam mı? Şimdi bu böyle vücutta akıyor ya hatlar. Bu Evet. aşağıdan yukarıya çıkıyor.
Tam sizin konunuza geliyorum. Biliyorsunuzdur da takipçilerimize gösterdi. Bağırsaklardan da yiyecek çiğ geliyor. İkisi yukarıya doğru çıkıyor. İşte sizin medyasten dediğiniz göğüs kafesinin içinde birleşiyor. Şimdi bu iki çiğ birleşti mi? Yani genetik ve yiyecekler. Evet. True çiğ, gerçek çiğ dediğimiz, yani bütün kana ve vücuda yayılan, bizim canımızı oluşturacak çiğye dönüşmek için ne geliyor? Hava çiğ geliyor. Nefes. Üç birleşince oluyor. O zaman bizim canımızın üç ana komponenti, yani yiyecek neyse, atalarımızdan aldığımız genetiğimiz neyse, onlar kadar önemli olan üç ayağın bir tanesi hava. Evet. Yani o yüzden de sizin yaptığınız çok önemli. Benim anladığım, siz çok şey daha biliyorsunuz ama ben hani kendi takipçilerime o zaman da söylediğim gibi benim anladığım şey, yani siz Triflow'u kullandığınızda doğru nefes almayı öğreniyorsunuz. Akciğerlerdeki hava değişim yüzeyi bir sürü şey yapıyor da bunu arttırmak bile, yani bir çiğyi çok iyi almanızı sağlamak. Hani yiyeceği ne kadar kontrol edebiliyorsun? Hangisi GDO'lu, hangisi GDO'suz? Ne kadar sağlıklı beslenebiliyorsun? Ama genetiğini ne kadar kontrol edeceksin? 3 kuşak, 5 kuşak önceki atanın geçirdiği hastalığın izlerin nereye gidecek bu? Ha, homeopatide yaptığınız şeyler var ama çok güzel kontrol edebileceğimiz bir şey var. Çok kolay. 40 lira mı, 50 lira mı, ne kadar oldu hocam? 43 lira, 47 lira vardı. Yani ben şöyle hocam, estağfurullah, sizin bu engin tecrübenizle bütüncül bakıştaki yıllarınızla küçük bir nokta benim bilgilerim. Ama ben şöyle Sizin 18 çok küçük bir şey ama o kelebek etkisi gibi büyük şimdi etki. Ana şeyi güçlendirecek basit bir yol gösterdiniz. Biz fakir bir ülkeyiz hocam. Fakir bir ülkeyiz. yani hocam ben 10 seans, 20 seans ozona gidecek. Yani yazık, arıyor beni fibromiyalji hastası. Ozona gitmiş, onu yaptırmış, param bitti diyor. Ya bütün onların yerine 40 liraya bir Triflow yapsaydın daha karlı olacaktın diyorum ben. Yani çünkü oksijenizasyonu arttırmaksa amaç, bu tamamen basit ve doğru bir şey. Peki yani migrendeki yeri ne bunun? Migren biyoelektriksel bir hastalık diyorum. Eğer siz işte nasıl havasız odadayken migreniniz tutuyorsa, yani benim Çapa'da asistanken, ben Çapa'da yaptım İstanbul Üniversitesi'nde ihtisasımı. Biz böyle, o zamanlar bizi çok acayip çalıştırıyorlardı. Şimdi nerede, hep eskiler öyle der ya. Böyle bütün baş toplantı yapardık. Yani bütün gün gece nöbet tutmuşsun, bütün gün çalışmışsın, bir de toplantı, bir de oraya bütün asistanlar, bütün hocalar o kütüphaneye yığılır. Ay benim hem başım ağrır hem uykum gelirdi. Yani sonuçta. Yani, hipoksi hipoksi başım da ağrırdı. Yani migrenim tutardı. Başım da ağrırdı. Yani sonuçta. Yani eskiden böyle toplantılar, şeyler oldu. Ben çok böyle sosyal şeylerde çok gönüllü çalışırdım gençliğimde de. Oradan çıkarız, o toplantılara gideriz. Oralarda hep sigaralar içilir. Kapalı mekanlar. O yıllar öyleydi. Şimdi tabii. Hastanenin lobisinde sigara, yemekten sonra gidip sigara içtiğimizi biliyorum ben. Hani böyle normal bir şeydi. Hocam. Neyse, şimdi orada da havasız bir ortam. O toplantının, zannedersin ki toplantının içeriğinden başın ağrıdı. Oksijenizasyon azaldığı için senin sistemin zorluyor. Nasıl lodos olduğunda o alçak hava basıncı zorluyor seni, veya aç kaldığında veya çok sevindiğinde. Yani insanoğlu bir dengede, tabii ki bundan sevineceğiz, üzüleceğiz, biraz uykusuz kalacağız. Hayat bu. Bebeğimiz var, uykusuz kalacağız. Çocuğumuz hasta olacak, uykusuz kalacağız. Doktorlar nöbet çok uykusuz kalır. Böyle bir şeyde. O zaman migren tutmaması için sistemimiz daha güçlü olursa, yani elimizde ucuz yapabileceğimiz bir şey hava çiği. Hava çiğimizi desteklersek kolaylaştırırız. Yani ben şimdi birkaç arada bir denk geliyor. Sonuçta
Ben çok kişi de takip etmiyorum. Takip edince zannediyorlar ki ben onun yaptığını onaylıyorum, benim takipçilerim. Ben sizi takip ediyorum çünkü yaptığınızı onaylıyorum. Sağ ol. Arada o yüzden de ben bir sorular bir şeye cevap vereyim diye Instagram'ı açtığımda sizin şey düşüyor. Birileri yazmış. Muhtemelen bir sürü insan Trifol kullanıp başarılarında da rahatlamıştır. Çok Çünkü fazla. çünkü işte yapılabilecek şey bu. Yani bu basit olan yanı. Başka bana ne önerin? Başka bana bir şey önermem ben. Yani doğru olarak nedenini bulup şey öneririm. Yani benim asıl önercim migren ne söylüyor? Migren bedenimin bir yerinde sorun var diyor. Ve sonuçta migren sağlıklı insanın problemidir hocam. Eğer migreniniz varsa, o sorun migren yapıyorsa, o sorunu siz beden ağrıyarak konuşur. Hatta ben Migrene Çözüm Var kitabını yayın evine götürdüğümde kitabın adı Ağrıyı Dinlemekti. Yayın evi daha popüler bir şey isteyip değiştirmek istedi. Onlar bana teklifle gelip istedikleri şey sipariş gibi olmuştu kitap. Ben şey yapamadım. Hani kendim yayıp ben bunu basar mısınız diye götürsem kabul etmezdim. Çünkü ağrı söylüyor. Benim bir problemim var. Benim dişimde problemim var. Benim rahmimde sorun var. Benim boğazımda geçmişte. Şu anda olmasa bile. Ama o şu anda olmasa o ileride başka şey yapacak. Yani çünkü o bir elektriksel bozukluk sadece migren. Orada sigorta yaptırıyor zorlanınca. Ama ileride Aynen öyle. başka sorunlar da yaratacak. O ağrıyı dinlerseniz olur. Mesela menopozda migreni geçti. Ben kitabımda da örnek yazmışımdır. Binlerce hasta örneğim de var. En basit annemden de örneği vereyim. Annem benim Anadolu kadını hep başını bağlardı. Yemeniyle, başörtüsüyle başı ağrırdı. Menopozda annemin migreni geçti. Başını bağlamamaya başladı. Annemin menopozda neyi iyileşti? Hormonları yok diye mi? Hayır, bak soruya cevap veriyorum. Bir soru da vardı. Hayır, annemin yaşam enerjisi, çiğsi, ruhu, canı artık tansiyonu tavan yaptı. Tiroidi tavan yaptı. Romatizması arttı. Ve akciğer sorunları da. Yani annem bir sürü sorunla uğraşmaya başladı. Vücudun migren yapacak hali kalmadı. Daha ciddi şeylerle uğraşıyor. Yani şu Sinyal anda verdi altta yatan nedeni belki vaktinde çözmediği tabii, için bugün tabii. Altta yatan nedeni biliyorum. Mesela ben bizim ailede yani 40'lı yaşlarda tansiyon başlar, tiroid başlar, bende yok. Çünkü ben o zamanlardan önce altta yatan aileden gelen nedenleri de çözmek için bu işe baş evet. koyunca Balpınan parmağını yalar, ben de bir şeyleri değiştirdim. Daha sağlıklı gidiyorum. Yani ailemdeki kadınların yaşadığı, çünkü annem, teyzelerim, teyze kızları o sorunları daha yaşamıyorum. Ama anlatmak istediğim şu. Yani menopozda geçti değildir. Migren geçmez. 80 yaşında, 85 yaşında migren hastası geliyor bana. Hayatı boyunca migren dışında hiçbir şikayet olmamış. Ne tansiyon var, ne şeker var, ne işte tiroid var, hiç romatizması da yok. Çünkü hala yaşam enerji migren yapıyor. Evet. Yani başka problemi olmamış. Yani migren kötü bir şey değil. Ağrı bedenin yardım çağrısı, konuşuyor. Benim Trifilo kullanmak dışında önerebileceğim şey bu sese kulak vermek. Ama bu sese benim kitabımı okuyunca kendilerini bulabiliyorlar. Ben o kadar çok şeyler, çünkü ben onu o şekilde yazmaya çalıştım. Kategorize ettim böyle. Şey olunca yani benim migrenim buradan belli ayırt edici özellikleri var. Veya benim işte bu yetiştireceğim bizim dernek ekibimiz ve bütün Türkiye'ye yayılabilirsem, o emelime ulaşabilirsem, o tak tak tak, ben onları hep öğretiyorum. Hasta bir elim, mesela hastanın başı ağrırken elini şuraya koyarsa şurasıdır. Bunu yaparsa, çok deneyim olduğu için hepsini tek tek Tabii. tek anlatıyorum. Yani dişindeki bir süreç, inflamasyon devam ederken o sinyal vermeyi, o apse atıyorum elektriksel aksı bozuyorsa onun çözülmesi Dişindeki çok önemli. çürüğü küçükken yakala, daha çok büyümesin. O diş aynı zamanda memenle de ilişkili olabilir. Yarın meme kanseri olmanı da altyapısını hazırlıyor olabilir. Veya Evet. yani aynı şey benim Bağırsak. Aralık başında başıma gelen. Yıllar öncesinde benim bir üniversite yıllarından beri sorunlu bir dişim vardı. Kendimden örnek vereyim.
O dişin şeyi zaman içinde kanalını yapamadılar, edemediler. Ben bu işlere girişince şimdi çalıştığım hocadan önce başka bir hocayla çalışıyordum. O kanalı işte 18 yıl önce falan temizlettim. Ben temizledim ama o kanal yüzünden ben böbrek iltihabı geçirdim. Çünkü o kanalı, o dişin böbrekle ilişkisi var. Kökünde iltihabı olunca burası ağrımıyor, böbreğini zayıflatıyor. Vücutta bu bağlantılar var. Bunun embriyolojik, anne karnı, sinir bağlantılarını bu normal tıp eğitiminde yok. Ben bütün bu bağlantıları yıllardır çalıştırarak eğitimde de öğretiyorum, anlatıyorum. Tamamen bilimsel bu. Böyle atmıyorum. Hani bir sürü insan dişle ilgili bağlantıyı söylüyor da vaka çıkarsınlar benim karşıma. Ve on binlerce, yani binlerce vakam var. Tık 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 filmiyle, hastanın öncesiyle sonrasıyla. Hani ben öncesi sonrası böyle şeyleri paylaşmıyorum sosyal medyada. Ben mekanizma paylaşıyorum. Akıl fikir vermeye çalışıyorum. Reklam yapmaya çalışmıyorum. Anlasınlar diye. Çünkü akıl fikir bakmak lazım. Evet. Mantığına bakmak lazım. Dişlerin özelliği en çok baş ağrısı yapan baş ağrılarının %85'i dişlerdir hocam. Neden? Çünkü dişler kendini yenileyemez. Dişe ne yapsanız süt dişiniz düştü, kalan diş çürüdükçe ondan kaybedersiniz. Onun yerine Evet. oraya yaşayan bir dişin yanına organin yanına inorganik bir materyal konuyor ve ciddi bir kuvvet uygulanıyor. Ve ciddi kuvvet ve bir de asidik, erozif bir ortam, orada onlar tutunmaya çalışıyor. Ve hep bir sürü sorun oluyor. Dişin çürümeyecek. Dişin çürümeyecek ve o dişler orada dişi ağrımıyor, baş ağrısı yapıyor. Sigorta yaptırıyor. Evet. Ama bak şimdi çok güzel şeyler söyleyeceğim. Eğer hastalarımız içinde hep tek taraflı başı ağrıyorsa, boyna, enseye, kürek kemiğin oraya kadar vuruyorsa, çok bulantısız bir baş ağrısıysa onun nedeni diştir. Ama diş hekimine hemen koştur koştur gitmesinler. Çünkü diş hekimi oradaki bir de onlar da cahil cahil, yani kötü niyetli değil. O diş yapar, bu diş yapmaz. Ya ben bu bir sürü kitapta bu kadar bir bilgi yok. Bunlar kitap bilgisi değil. Ben o diş bu diş yaparı yeni öğretiyorum, daha yazmadım. Siz nereden biliyorsunuz? Ben yıllarca uğraşıp anca çözdüm. Yani diş hekimi işte öylesine konuşuyor. Çünkü dişin sorunun büyüklüğü küçüklüğüne göre yapar yapmaz kararı veriyor. Tamamen kazın ayağı öyle değil. Yani çok başka bir şekilde küçücük bir şey yapıyor, kocaman sonuçta. Ve kusura bakmayın, benim şeyi yaptım şarjla ilgili. Şimdi yani dişlerle ilgili çok önemli bir etken var. Çocuklukta boğaz, bademcik iltihapların oradaki hücrelerde bıraktığı elektrik hatta çok büyük etken. Kadınlardaki jinekolojiste, spiralde, kürtajda, sezaryanda etken. Onun dışında en büyük etkenler bunlar. Onun dışında tabii ki bir üzüntü, sıkıntı da olabilir. Çok büyük bir travmaysa. Ama genelde streslerimiz, üzüntülerimiz, sıkıntılarımız hayata dair o var olan elektriksel kaçaklı ortamı daha alevlendiriyor. Yani yangına körük tutmak gibi geliyor. Onlar gerçekten neden değiller. O yüzden de antidepresan kullanalım. Yani yapalım, bu şeyi azaltırsınız. Yani o tetikleyecek faktörü azaltırsınız. Ama azaltamayacağınız doğal durumlar var, yaşamın zorunlu getirdiği şeyler var. O zaman kaçak yerini bulup düzeltecek. Çünkü ağrının sesini dinlemek lazım. Ağrı yardım istiyor. Problemi çöz, daha sağlıklı ol. Zaten bana hasta gelince mesela migren için geliyor. Mesela en basitinden aklıma gelen bir örnek. 30 yaşında bir genç kız karşıma geliyor, başı çok ağrıyor. Hormonlarını muhakkak sorarım. Neden diye. Çünkü mesela lisede başı ağrıyan genç kızların adetleri de düzensizse, daha önce hiç baş ağrısı yoksa %99'un üzerinde oran üst 20 yaş dişleridir. Yan yatmış çıkamıyorlardır. Onları aldırıp dişlerinde rahat etsin, hipofiz bezinde rahatsız etsin, hem migrenin hem tüylenmen, polikistik ovarin adet düzelsin. Yıllardır bir sürü tanımadığım genç kıza bu öneriyi verdim. Bir kısmı geri dönüp dişlerimizi aldırdık, baş ağrımız gitti diye teşekkür etti. Yani bu
Genç kızlıkta böyle bakın Hı ama hı. grup grup ayırıyoruz. Hı Şimdi hı. 30 yaşında bir kızcağız geldi. Erken menopoza girdim diye. Ya bu yıllar öncesinde. Şimdi bu sulardaki, bu plastiklerdeki Hı bisfenoller hı. falan östrojen gibi davranıyor. Gidip östrojen Evet, yerine hidrojenler. dönüştürüyor. O yüzden de erken menopozlar, infertiliteler, hormonal bozukluklar. Hani ben bu söylediğim bu hastam mesela 15 yıl önce. 15 yıl önce 37, 38, 40 yaşı menopoz o kadar şimdi doğal karşılanmaya başlayacak neredeyse. Gittikçe Hı. insanoğlu hatırlar. Çünkü bu bisfenollerle polikarbonlar onlar çok etkili Hı. sonuçta. Tabii ki. Şey, işte bu kızcağız o zaman 30 yaşında dedim siz migrenden gelmiş dedim sen niye dedi kadın doğumcuya gittim yumurtalarım çok azalmış dedi evlen çocuk yapmayı dene dedi ama benim adayım yok ortada dedi. Çok tatlı, güzel bir kızcağızdı. Dedim ki kızım olay o değil dedim. Sen dedim 20 yaş, benim 20 yaşlarım çıkmadı dedi. Dedim sen şey yaptın mı? İlkokul çocukken 7 yaşında bisikletten düşüp ön dişlerini kırmış. Hemen arkasında hipofiz bezi var. Bu dişler kırılınca kanal yapmışlar. Kanalın içinde kökünde azıcık artık bırakmışlar. Yani çok iyi temizlememişler Hı orayı. O hı. Hı kalan hı. sürekli sinyal oluşturuyor. Arada sigorta yaptırıp migren yapıyor. Arada buradan da hormonlarını bozuyor. Sadece ben hiçbir şey yapmadım. İşte bakın o git gel akupunktürü yap, döner terapi. Ben dedim o dişlerin bir kökünü temizletelim. Hatta böyle güzel yaptırmış genç kız ya dedi ben dedi bu dişlerimden çok memnunum dedi. Şimdi smile gülüş Çıkaracak. tasarımı da var ya. Şimdi bunları çıkaracaksınız yine. Ben dedim daha güzelini yaptıracağım. Söz kızım dedim. Genç kız böyle. Neyse hem migreni geçti hem de menopozdan kurtuldu. Kadın doğumcu ne yapsın? Güzel. Hani böyle bağlantılar var. Böyle şeyler var. Ama aynı zamanda şeyde yani doğum kontrol hapı kullanmasınlar. Ne olur tatile gidiyorum reglim geciksin, geciktirici kullanmasınlar. Ertesi gün hapına bir şey demem, mecbur kalabilir bir genç kadın veya yani herhangi bir kadın ona bir şey Sistemi o demem. zaman sistemin Bozmamak sevgiyle lazım. korunmasını ve dinlemesini aslında. Ben hep bugün yaşlı bir hanımefendiyle kardiyoloji kontrolünde karşılaştım. Kolundaki periferik bir nöriti varmış. Hani kulağımız duyuyor zannediyoruz ama hani tüm vücudumuzdaki o fasiyel sinir ağı duyuyor ya. Hep hani söylendiniz ya dedim o kolunuzdaki ağrıya. Öf ağrıyıp duruyorsun dediniz ya artık bir sevin. Onu o ağrıyı vermese başka bir şeyler verebilecekti. Ağrı Biz çok sevmiyoruz. güzel bir duygudur. Ben ağrıcıyım. Evet. Ağrı ben Yani severim. onu sevin ve teşekkür ettin. Şimdi Oksijenlendirin lütfen dedim. Gidecek. Şey gibi bu aslında hani böyle yaramaz çocuk gibi bedenimizdeki semptomlar. Hani gerçekten dinlemeyiz de arkadaşımızla kahve içerken dur tamam çekil hadi al şunu falan deriz de eziyet eder. Çocuğuna dönüp de ilgilenir bakarsın istediğin yönünde konuşursun sorun çözülür. Ben böyle ona benzetiyorum böyle ısrarcı şikayetleri biraz da. tabii E, bakmak dediğiniz şey o çocuğun ihtiyacına bakmak oluyor Rüya Hocam. Yani aynen. o çocuk ilgi de isteyebiliyor, sevmek de isteyebiliyor. O yüzden o arada gerçekten karnı da aç olabiliyor veya o arada bir yerine yani apandisi de patlayacak olabiliyor. İşte Yani yani çocuk hani o oraya içimizdeki muzdarıyor. çocuğa dokunmak belki de denilen Doğru hani yeri bulmak doğru gerekiyor. Migrende yerdeki özellikle biyoelektriksel bozukluk yer vardır. Bu %1000 kuraldır. Şimdi dişler olduğunu nereden söylüyoruz? En son şimdi dünyadaki bütün nörologlar da bu migren, dünyadaki en önemli iş gücü kayıplarından birisi migren. Yani en önemli evet kayıplardan birisi. Bütün, yani sonuçta ben hep hastalarıma söylerim. Ayda bir kere migren yaşıyorsan o gün kayıp. O zaman hayatından yılda çıkarmak. 12 gün kayıp. Ayda 2 kere yaşıyorsan yılın bir ayı kayıp. Ya bir ay tatile gitmiyoruz biz. Yılın bir ayını sen kaybediyorsun hayatından. Ayda 2, haftada 2-3 yaşadığında bütün ay iş verimini düşün. Hayatından ne kadar çok şey Bu çaldın. şekilde baktığında olayın vehameti ortaya çıkıyor hocam. Evet, yani benim çok ayda bir iki ağrıyor. Ayda bir iki ağrıyor, yılın bir ayını çalıyor diyorum ben. Yani sonuçta. Böyle bakınca tabii ki Evet. e,
Şimdi ağrı bir yandan öyle bir Time dergisinin bir ağrıyla ilgili kapağında bir şey vardı. Ağrı bir hırsız gibidir. Yani bir yandan bizim için doğru dinleyeceğiz ama bir yandan yaşamımızın da hırsızıdır. İşte hani yazanların bir kısmı da öyleydi, soru gönderenlerin. Sürekli ağrı çekenler. İşte onlar o hırsıza çok maruz kalmışlar. Önce gelip en değerli şeyinizi alır. Ondan sonra öbürkünü alır. Sonra bunu alır. Sonra evinizde hiçbir şey kalmaz. Sonra işinizi alır. Sonra çocuğunuzu alır. Sonra eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu alır. Ağrı her şeyi alabilir. Yani böyle bir hırsız ağrı. Kronik ağrı. İşinden gücünden oluyor, eşinden oluyor. Yani boşuna geçmemiştir karikatürlere. Başım ağrıyor olmaz bu gece hikayesi. Migren çeken nasıl yapsın kardeşim yani sonuçta. Yani partnerini nasıl onunla bir ilişki düşünebilsin. Yani sonuçta ve yani bu hayatı etkileyen bir şey her açısından. Çocuğuyla ilgilenemeyen, çocuğuna bakamayan. Yani migrenin öyle yapıları var ki kafasını hiç kıpırdatmayacak, gözünü açmayacak, hiçbir gören istemeyecek, hiç bu ışık şey. Yani o arada çocuğa nasıl baksın? Evet. Çocuğun yemeğini kim verecek, şeyi nasıl yani zorla nasıl işkence, yani çocuk bazen söyler anneler bana, o çocuğu oraya bir şey veriyorum önüne böyle oyun yerine beşiğine Oyalansın. kendi yani görecek gözüm olmuyor, ne yapayım diyor, yapamıyorum diyor. Çocuk orada kendi kendine öyle döke şaşa debelenip duruyor, anne orada gitmiş belki. Aslında Yazık ya. belki de çocuğun da şanssızlığı mı, şansı mı daha erken yaştan tanıyarak şey yapıyor. Yani belki bir çocuğun hani şanssızlığı bence migrenli bir annesinin Annesinin öyle olması bir yandan şans, bir yandan şanssızdır. kendisi Migrenli çözme olma potansiyeli sizde mesela şansa dönüşmüş. genetik olarak geçtiği için ben çok şey çektim. Çocukken komaya girip hep ölüyorum zannediyordum. Ben komatöz migren çektim. Ve hayatımda çok çektim. Ama kafamın garip çalışmasını sağladı. Yani sonuçta birçok şeyi bakıp arayıp bağlantıları kurma yeteneği verdi bana migren. Ayrı ben orada kullanıyorum. İçinden geçmek gerekiyor ya hocam Şimdi bazı ama şeyleri şöyle öğrenip. bir şey, ben her zaman migreni bu mantıkta çözebilecek bir şeye denk gelirseniz migren şanstır. İşte İngilizce'de gifted diye bir kelime var. Aslında Türkçe'de Allah vergisi diyoruz ya, Tanrı tarafından hediyelendirmiş demek. Türkçe'de onun Allah vergisi negatife de kullanılıyor. Aslında o çok pozitif bir şey. Bu bizim için bir hediye. Tanrı'nın Allah'ın bir hediyesi. Neden? Çünkü bak, migrenli birisinin evine git. Ev hanımı olsun. Yani o 2 dakikada sana bir sofra hazırlayacak olsun. Çok farklı çıkarır. Evinin tertibi, düzeni farklıdır. Yaptığı yemek, yani arkadaşlarıyla bir yemek tarifi alsın. Gidip aynısını yapmaz. Daha güzelini yapar. İçine uyacak bir şey koyar, bir şeyini değiştirir. Bu ev hanımından bilim kadınına kadar gidebilecek bir yelpaze. Yani üniversitede farklı olur, iş yerinde farklı olur, her yerde farklı olur. Yani ama bunun artısı ne diyeceksiniz? Kafana koyduğunu yapabilme becerisi. Bu güzel bir hediye. Ama en güzel hediye nedir derseniz, bu kafana koyduğunu yapabilme becerisi var ya, o becerinin getirdiği bir hasetliğin olmaması. Migren hastaları haset değildir. Hasetlik, kıskançlık insanı çok yoran bir şey. Onun şuyu var, bende de olsun. Bunun buyu var, bende de olsun. Migren hastası, fibromiyalji hastalarında da vardır. %100 değil ama çoğunluk olarak başkasının çok güzel, kendisinden iyi yaptığı bir şeyi gördüğünde imrenir en fazla. Yani bundan güzel bir hediye var mı? Çünkü dünyada başkalarının yaptığı şeylere bakarsak ne zenginliğin sonu var, ne güzelliğin sonu var, Aynen ne öyle. akademik başarının sonu var, ne bileyim Instagram hesabındaki influencer olmanın sonu var, sevilen hiçbir şeyin sonu yok, doyumu yok orada. Ama migrenli olan, hani herkes öyle diye söylemiyorum yani, ama migrenli olanın kendisiyle derdi vardır. Çünkü kapasitesi yüksek olduğu için yapar hocam. En iyisini. O yüzden de mükemmelliyetçiliği kabul etmiyorum dedi ya. Benim kapasitem öyle. Ben öyle görüyorum. Ben onu yapabilirim. O ayrıntıları yakalayabilirim ve öyle düzgün yapabilirim. Ama bir de şöyle bir şey var hocam. O ağrı geldiğinde her şeyin hani
bir noktada Ağrı bittiği çözülüyor işte hocam, Rüyacığım. Ağrının nedenini bulursanız çözülüyor. Bir işte, yeri yanmış olabilir, bir yerdeki dişinizdeki çürük aynen öyle. olabilir. Spiralinizi çıkarttırmışsınız ama oradaki hücrelerde kalmış hasar İnflamatuar olabilir. Da geçirdiğiniz boğaz büyümesi olabilir, hücreler ama var olabilir. iltihabından. Öyle atla deve de değil. Bunlar Aynen. çok işler, çünkü en son yapılan çalışmalarda, şimdi normal MR'ı herkes duymuştur. Bir de fonksiyonel MRI diye bir şey var. Yani o anda hastada bir şeyler yaratıp beyinde ne olup bitiyor ölçebiliyoruz. Canlı canlı beynin Evet. MR'ını ölçerek. Bu tür bilimsel çalışmalarda görülmüş ki migren atağı sırasında bu dişlerden giden, biz de ona trigeminal sinir deriz. Yani sinirlerin buradan, beyin bir şekilde orada duruyor kafatasının içine. Beyine hep vücuttan o kablo gibi sinirlerle bilgi gitmesi lazım. Benim buramda ne oluyor? Buramda ne oluyor? Buramda ne oluyor? Gözüm buradan ışığı alıyor, kulağım alıyor. Bunları beyne merkezine götürüyor ki ben görüyorum, duyuyorum, konuşuyorum. Oradan emir geliyor. İşte dişlerden de konuşmam için bu dili kullanıyorum şimdi. Yemek ısırmak, yutmak. Buradaki bütün bu aktivitelerin bilgisi buradan trigeminal sinirle gidiyor. O trigeminal sinirin orta beyni 3 katmana ayırırsak, kısmı hayvanlarda olmayan, bizi akıllı hayvan yapan kısmı, ortası ve alt kısmı hayvansı beynimiz. Ama bütün her şey, yaşamsal şeyler orada dönüyor. Buradan giden sinirin beyindeki bağlantısı bütün orta ve beyin sapından ta omuriliğe kadar iniyor. Bütün oraya buradan olumsuz sinyal giderse bütün orayı bombardıman ediyor. Şimdi bilimsel çalışmalar diyor ki bu yeni çalışmalar, bu trigeminal sinirin bir aktivasyonu var. Bu aktivasyonunu biz diyor bunu engelleyecek bir ilaç bulmalıyız. Sürekli bunun üzerine çalışma yapılıyor. Çünkü onu bulan parayı götürdü. Yani sonuçta. Çünkü dünyada o kadar yaygın ki, yani sonuç olarak insanlar için. Ne güzel, siz benim için de yapın şimdi. Ben yapamam da. Şimdi ama göstermişler ya, bu sinir nereden aktive olur, nerede bozulur? Dişlerde açığa çıkıyor, dişin içinde açığa çıkıyor. Orası çürüdü, kanal yapıldı, aktive oldu. O zaman kaynak burası, ama onlar oraya bakmıyor çünkü dünya ilaç yapma derdinde. Hani sorular vardı ya, ben migren ilaçla tedavi edilmez diye. Zaten gözler, ben 20 yıldır söylüyorum bunların kaynağı diş diye. Buradan bozulursa orası aktif olur. Oraya sinyal gidince orası aktif olur. Aktif olunca da beyindeki ağrı yolakları falan değişiyor. İlet Burada sistemi. şey de devreye giriyor. Yine sizinle birlikte olduğumuz için yine değinmekte fayda var. Oksijenizasyon ağrı yolaklarının dengesini sağlamakta da. Homeostaz dediğimiz, denge dediğimiz şey her zaman vücutta birlikte. Nerede dengeyi sağlayabilirsen vücut, çünkü öyle güzel bir makine ki her zaman kendini iyileştirmeye yöneliyor. Yani sen önündeki engelleri kaldır. O dengesini kuruyor zaten. Kendini Radikinin, iyi. nöropeptit, angiotensin 2, yani 22'den fazla molekül alveol duvarında. Ya İnanılmaz, o TNF alfa interleukin 6'nın baskılanması, interleukin 10'un artışı, redükte glutatyonun artışı, bütün sistemler bütünü. Hani bizler o onunla ilgili, bu bununla ilgili tartışmasında dururken onlar korele çalışıyor. Hani göz dişe demiyor ki ben senin için kısılıp gözlerimi kapatmayayım. Ya da işte bağırsak demiyor ki akciğere hadi canım ben senin istediğini yapmayayım. Onlar el birliğiyle iyileşme gayreti içinde homeostazisi otonomik olarak gerçekleştiriyor. yapıyorlar. Otonomik nerve sistem, nörovejetatif sistem bunu korele ediyor. Düşünerek biz bu işin içinden çıkamayız. Çünkü bunlar orta beyin, beyin sapı ve bütün sistem bağlantısında çalışıyor. Yani oraya bir nörotransmitter bulamayacaklar. Yani ben görmem. Belki sonra Yani insanlar yarı robot olur, bir şey yaparlar. Hani ben görmem herhalde. Benim bu teorim ve kitabım. Ben evet, ölünceye evet. kadar gittiğim Bize kadar belki beklerim. yetişmese de inşallah ileride belki de hani nefeslerin sayı
ve süreleri konusunda ve yapılacak bir takım manevralar konusunda özellikle ben bu baş aşağı bizim hani tıbbi söylemiyorum ben secde hareketi diye tarif ettiğim hareketle alveoler ventilasyon ve perfüzyondaki değişim inanılmaz. Geçen gün bir arkadaşım diyor ay çıkaramıyordum diyor şöyle bir rüya senin dediğini yapayım dedim diyor baş aşağı hareketi. Aa diyor çıkaramadım mı? Ay ne kadar etkiliymiş hocam diye böyle hemşire arkadaşım önceki gün Peki bütün kan hocam size kimyasını inanılmaz değiştiriyor. Zaten hani yogada da bu güneşi selamlama, baş aşağı, aşağı bakan köpek pozisyonları kadim bilgelikten gelen bizler şimdi işte bunların bilimsel tabanlarını inşallah hani şu kadar şunu yapınca, şu kadar şunu şöyle çalışıncaları kanıtlama fırsatına erişeceğiz herhalde. Hocam sorular vardı. Sorular vardı. Sema Hanım, Sema Kur'an Öztür, adet dönemi öncesi migreni tutan emziren anne ne yapabilir demiş. Emziren anne hamile, emziren hani ilaç kullanamayanlar için zaten şöyle bir şey. Yani sonuçta migreninin önce hamilelik söyleyelim. Hamileliğin ilk 3 ayında migren olabilir. Çoğunlukla 3. aydan sonra migren duruyor. Hı. Yani büyük kısmıyla. Ama hamilelik boyunca çok ciddi migren yaşayanlar oluyor. Onlar için çok basit, ben şimdi bu grubumuzda öğrettim. Çok basit çok kısa bir nöral terapi tekniği var. Çok basit ama normal nöral terapi değil. Öyle bir uygulama yapılabilir. Hani bulundukları ildeki nöral terapiste ne yaptıracaklarını ben söyleyebilirim. Hamile birisi, baş ağrısı var. Şimdilik bana ulaşabilir veya benim ekipten birisi varsa ona gönderirim. Yani bu ikinci grup bayağı eğitimleri de vereyim birkaç ay içinde daha çok insana yönlendirebileceğim. Bu çok kolay bir şeydi. Ben çok hamilenin hayatını değiştirdim böylece ve bir zararı yoktur. İlaç kullanmıyorum. Evet. Homeopati yapılabilir. Bebek hamilelikte işe yarayabilir. Emzirirken de zaten ben 20 yıldır ilaç kullanmıyorum. Benim yöntemlerim hamilelikten sonra migren hamileyken yoktu. Hamilelikten sonra başladı ve tek taraflıysa hamilelikte birazcık kalsiyum vücut zorlanıyor ya diş çürükleri artmış olabilir. Öyle bir bağlantı olabilir. Kontrollerine gitsin. Hocamıza ulaşsın. Sema Hanım izliyorsanız Gözlem Koç emgolitiği 4 aydır %70'e kadar şiddetini. Ona ben cevap vermiştim hocam. Tamam. Şimdi migren ben 20 yıldır uğraşınca bir migren kolyesi vardı. Migren taşı vardı. Migren ameliyatı çıktı. Hepsi gelir böyle. Sonra migren aşısı dediler. Şimdi bu çıktı. Bunlar gelir böyle furya. Birileri televizyonu, sosyal medyayı kullanır. Böyle eskiden Facebook kullanıyorduk. Popüler olur. Bir şeyler döner. Sonra gelir gider. Çünkü migren biyolektriksel hastalıktır. Bu yine beyindeki ağrı yolaklarıyla, ilaçlarla bu iş çözülmüyor. Migrenin aşısı yok. Aşı diye bir şey yok. Aşı mikroplar, bakteriler, virüsler için geliştirilen bir şeydir. Migren öyle bir hastalık değildir. Öyle bir aşı yok. O birazcık pazarlama taktiğidir. Biraz kafasını kullansın takipçileriniz. Emel Hanım'ın auralı migreni görme kaybı ve bilinç kaybıyla geliyormuş. Son 3 yıl önce bir atak gelmiş. O şekilde olduğunda da yine size bireysel yazsınlar diye. Yok orada çok bir şey söyleyeceğim. Auralı migren böyle çok korkunç duygular yaşatır. Baş ağrısız olur, baş ağrılı olur fark etmez. Sadece ağrı olabilir. Bir soruyla birleştireceğim. Vertigo, baş dönmesi, meniyer denilenler de vertigonöz migren çoğunlukla. Nörologlar bile tanı koyabiliyor. Ben yıllarca uğraştım. Bunlar bir damar büzülüyor. Önce damar büzülür sonra damar genişler dedim ya migren sırasında. Otonom sistem kontrolü bozuluyor. Damarlar büzüldüğünde beyindeki kanlanma da azalıyor. Beynin de damarı var ve beyindeki görme merkezi işte biraz yukarıya çıkıyor uyuşma, bir taraf felç oluyor geçici, baş dönmesine doğru geçebiliyor. Yani konuşma kelimeleri bulamıyor. Bu tür farklı komponentler olabiliyor. Gözün önündeki bir şeyler uçması bunlar aura. Bunları yapabiliyor. Bunu baş ağrısı damarlar sonra genişlerse
anormal genişlerse baş ağrısı takip eder etmez. Benim bazılarım sadece ağrı olurdu, bazılarım baş ağrılı ağrı olurdu ama baş ağrılı migrenden ağrısızı, ağrılı migren hangisi kötü dersen ağrılı, baş ağrısız ağrılı. Çünkü için olur. Çünkü duygu durum merkezi de etkilenir ve çok acayip kötü duyguları vardı. Ben bunu, Covid'de bu çok arttı. Bunu özellikle vurgulamam. Çünkü Covid'in virüsü damarları etkilediği için Covid'de çok arttı. Mikroembolizasyon. Covid'de ben bunu homeopatiyle çözmeyi öğrendim. Homeopatik eczane bir yerden bulurlarsa benden isterler natmur, deniz tuzunun homeopatik formu. Deniz tuzunu yemeğe de koyuyoruz. Hani maddesi bile bilgisini kullandığınızda çok güzel atakları engelliyor. Bu benim değil ki böyle bir zorunlulukta, Covid zorunlulukta şey yapar ya, Evet, oradan evet. çıkar. Ve ben bunu hep birçok yerde de anlatıyorum. Asıl şeyi boğazdaki elektrik kaçağıdır. Oraya da düzelterek de yapılabilir. Ağrılı migren çok kötü görünse de çözümü kolay bir şeydir. Ben onu söyleyeyim. Ee, şey hangi hastanede değil, Emel hocamın kendi kliniğinde hastaları görüyor. Hastanede yatarak takip ediyorsa onu yine Yok, hastaneye kendi sayfa. hiç ilgim yok. Ben 20 yıldır hastaneye hasta yatırmıyorum. Öyle hasta almıyorum. Migren hastası ayaktan gelen. Yani hastaneye 20 yıldır ilişkim yok. Şey olabilecek işte bu dernekteki eğitim grubunu genişlettikçe birçok hastanelerde çalışan meslektaşlarımız eğitime geliyor. Ben bütün bir onları yetiştirip bilgilerimi vermek için elimden geleni yapıyorum. Bir milli mesele haline getirdik dernek olarak bunu. Ülkemize bir fayda Deniz yapmak. tuzunu hocam tekrar söyler misiniz diye soruyorlar. Homeopatik bir şey. Homeopatlarına söyleyebilirler. Homeopat eczacılarınızdan, Natmur homeopat doktorlarınızdan 30 natmur alabilirler. Atak sırasında 3 kere falan başlarken o homeopatik göğüsler şey olmaya 3 remedi kere alabilirsiniz. yani bu zarar vermez. Hamile de ne olsa da kullanılabilir. Bakın zarar vermeyecek ucuz şeyleri 100 lira 200 liraya alınacak şeyleri söylüyorum ben. Aynen. Ama onun dışında boş lafa karnım tok. Hacamat yaptırdım geçti. Seninki geçer ama geriye kalan 20 kişinin geçmez. Seninki Sıvı. geçmedi. Aslında hacamat vücutta bir şeyi değiştirdi. Başka bir şeye döndü yaşam enerji. Evet. Migren fibromiyajik bir şeydir diyorum. O yüzden de o tür şeylere cevap bile vermiyorum. Ben kitabımda bu işin temelini fizyopatoloji dediğimiz şeyini koymuşum ve binlerce hastada kanıtlamışım. Boşa kürek çekmeyelim. Ona buna para kazandırmayalım. Evet. Sağlığımızı riske atmayalım. Doğru mu söylüyorum? Emel Gökmen hocamızın adı. Derneğin adını da eğitim verdikleri Eğitimleri beni takip etsinler. sayfasından bakabilirsiniz. Ben eğitimler Geçmeyenler lütfen düzenli ve sistemli burundan nefes alıp nefeslerine ve ağrılarına önce teşekkür etsinler. Sonrasında da yeterince Triflow çalışmamış, aksatmış olabilirler. Çünkü belli bir dozda elektrik akımı vermek gibi etkisi o bağlantıları ve akımları en doğal, en masrafsız şekilde çözüyor. Hocam Triflow'unu çok yapmayanları tedaviye almayayım ben ya. Önce Triflow'dan ona rağmen gelmeyenler alayım ben. Ben şey yapıyorum şimdi ağır durumdaki hastalarım böyle gittiğimde biraz sedatif yatıyor durumda. Bakın diyorum palyatifte vizit yaparken otel parası alırım sizden diyorum. Çabuk kalkın bakayım. Hasta taklidi yapmak yok. Kalkılıp çalışılacak. Yakınları zaten tembihli ve çok güzel sonuçlar var. Bakın diyorum buradan taburcu oldunuz diye bunu böyle bırakıp da tekrar işte sigara içiyormuş onları. Bir daha diyorum artık bunu götüreceksiniz. Size verdik, hediye ettik. Evde de devam edeceksiniz diye belirtiyorum. Trifilo vertigoya iyi gelebilir. Lütfen deneyin. Dengeyi birden abartılı yaparsanız arttırabilir ama dengeyi sağlamakta ara ara o tahterevalliyi, teraziyi ayarlamak sizin kan kimyanızda, sizin endotelinizde, damar içinizde salınacak moleküllerle mümkün, elektrik akımıyla mümkün. Hocam çok güzel bilgiler edindim kendi adıma. Özlem Hanım'ın sorusunu okuyamadım.
Son bir soruyu da cevaplayıp Hocam siz bunu kaydedip yayınlayacak mısınız? tabii yayınlayacağım. Size Yayınlar, de soruları yazsınlar. Ben şey yaparım. Size girip cevap tamam veririm ben o sorulara. YouTube Ben kanalından alta yazdıklarınızı Emel hocam cevaplayacak. Çok teşekkür ederim yani hocam. önemli olan Şifanız insanlara doğru burnunuzun bilgileri ucunda, ulaştıralım. parmağınızın Ağrı, ucunda. hocam şöyle bir şey var. Ağrı çekenlerin kardeşliği diye. Nobel ödüllü, barış ödüllü bir şeyin sözü bu. Hayatının bir döneminde ciddi ağrı çekmiş bir insan artık diğer ağrı çekenlerle kardeş gibidir. Onların yardımına hep koşmaktır. Yani ben yıllardır bunu yapmaya çalışıyorum. Yani hani beni bilen biliyor zaten. Evet, Hep bir şey yapıyorum. O yüzden de ben yaparım. Elimden geleni yaparım yani. teşekkür ederim Yazarım hocam. da sorularına cevap. Ben O yüzden sorularınızın kabaca sorularda bırakamıyorum gibi sorular geldi. neyi bırakamıyorlarmış İşte hocam? antidepresanları. Onları bırakmak, onlar şey gibi hocam, başlayınca işe yaramıyor ama bırakırken bütün sistem alt üst oluyor. Yani bir destek alırlarsa Evet, o destekle, yani sonuçta hani kontrollü. bir yani bir şey bile bilmiyorum ama hani destek derken hani sistemlerini regüle etmek, yani Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği'nde niye başkan yardımcısıyım? Hani bu tür yöntemler, ilaçla artık ilaçla çözülmüyor. Böyle bir yöntemlerle destek alırlarsa ki Evet, hani sonuçta muhtemelen kendilerini aşkla triflow yapmaya ve nefeslerini ayarlamaya verirlerse büyük bir kısmının o, evet. özellikle antidepresanları bırakırken serotonin ani çekiliyor ve gerçekten de o ilaçlar nedir ya? Yani Beden yazık insanlar. beden nefesine teşekkür et diyor ama diyor kalpten et diyor. Dilinden, İşte zihninden gönül değil, verirlerse kalpten. aşkı dedim ya, faydası olabilir. Yani bir şekilde bırak, çünkü faydası olmuyor migrene onun. Evet. Yani bir şey olmuyor. Başta biraz şey yapabiliyor ama ondan sonra 15 yıl, 20 yıl o kadar ağrı kesiciler. Bir de o ilaçların ağrısı oluyor, Yan baş ağrısı oluyor. tesirleri. Baş ağrısı yapıyor. Yani sizin hiç migreniniz, baş ağrınız yok. Size düzenli ağrı kesici verelim. Ağrı kesici almayınca başınız ağrır hocam. Aynen. Böyle. Sistem Ben böyle. ağrı kesici zaten bir kere içtim. Mide ağrımdan 3 gün duramadım. O yüzden ben hiç Yok, ağrı kesici içmem. yok, ben Ben örnek verdim sizlerden. Hani aynen sağlık öyle. verelim. Siz gayet sağlıklı ve enerjiniz, her şeyiniz Sağ güzel. olun. Ne de Sağ olun hocam. yaşıyor musunuz? Ne böyle bugün böyle şey oldu. Değil mi? Sürekli Evet, yaşam enerjiniz, insanlara bir şey yapmak hep insanı daha enerjik, daha şey. kesinlikle hocam. Bulaşıcı ve mutluluk verici bir duygu. Nefeslerimiz şifa olsun diyorum. Çok teşekkür Ben ediyorum Emel teşekkür hocam. Çok ederim. sağ olun. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Lütfen elektrik kaçaklarını kendiniz keşfedip çözme yolculuğunda Emel hocamın kitabından bilgileri, sorularını, yardımlarını alırsınız. Kendinizi şifalandırın, nefesinize sahip çıkın diyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar İyi diliyorum. akşamlar.